Evet, bugün gerçekten harika bir konuya dalıyoruz. Cüzdanımızı, yatırımlarımızı ve aslında tüm finansal hayatımızı gizliden gizliye yöneten o görünmez psikolojik güçleri masaya yatıracağız. Çoğu zaman parayla olan ilişkimizin tamamen matematiğe, bütçelere ve rasyonel kararlara dayandığını düşünmeyi çok severiz değil mi? Ama perde arkasında çok daha karmaşık, çok daha ilginç bir hikaye dönüyor. Hazırsanız bu incelememizde insan zihninin rastlantısal olayları anlamlandırmak için kurduğu o inanılmaz oyunlara yakından bakalım. Şimdi sizden ufak bir şey rica edeceğim. Yakın zamanda elde ettiğiniz o büyük finansal kazancı ya da canınızı fena sıkan o son kaybı bir düşünün. Sizce bu kararların hepsi saf, buz gibi bir mantıkla mı alındı? Yoksa o içten içe inandığımız şans faktörü gizlice direksiyona geçmiş olabilir mi? Yani ben zaten doğuştan şanslıyım ya da neye elime atsam kurur şeklindeki o derin inancımız var ya, işte o bütçemizi ve risk algımızı sandığımızdan çok daha derinden sarsıyor. Olay sadece sayılar değil, olay bizim o sayıları nasıl algıladığımız. Bunu iki farklı uç örnekle çok net görebiliriz. Kendini şanslı hisseden bir yatırımcıyla şanssız hisseden birini yan yana koyalım. İnanılmaz ama kendini doğuştan şanslı görenler diğerlerine kıyasla tam %40 daha fazla işlem yapıyor. Neden mi? Çünkü işler belirsizleştiğinde, evrenin onlara torpil geçtiğine, her şeyin yolunda gideceğine inanıyorlar. Bu sahte psikolojik rahatlık onları gözü kapalı bir şekilde aşırı riskli hisselere veya spekülatif yatırımlara sürüklüyor. Diğer tarafta ise ben şanssızım diyenler var. Onlar da en mantıklı düşük maliyetli kredilerden bile köşe bucak kaçıp sürekli nakit yastık altı yapıyorlar. Sonuç ne mi oluyor? Paraları enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Yani şans inancımız yatırım alışkanlıklarımızı işte böyle irrasyonel iki farklı karaktere dönüştürebiliyor. Peki, işler ters gittiğinde neden hemen evreni, şansı ya da başkalarını suçlamaya bu kadar meyilliyiz? Psikolojide buna atıf teorisi diyoruz. Aslında beynimiz belirsizlikten kelimenin tam anlamıyla nefret eder. Başarısız olduğumuzda o acıyı hafifletmek ve durumu rasyonalize etmek için acilen ama acilen bir neden, bir suçlu bulmak zorundadır. Bu teori de tam olarak olayların nedenlerini nasıl kendi içimize veya dışarıdaki güçlere bağladığımızı açıklıyor. İşte tam burada zihnimiz harika bir savunma mekanizması devreye sokuyor. İnsan zihni başarısızlığı kontrol edemediği dış faktörlere bağlamayı seçiyor. Mesela kötü şans diyoruz, nazar değdi diyoruz. Çünkü düşünsenize kötü bir yatırım yaptığınızda ben bunu yeterince araştırmadım veya disiplinsiz davrandım derseniz faturayı kendinize kesmeniz gerekir. Bu egomuz için son derece ağır bir yüzleşme. Ama şanssızdım ya, kısmet değilmiş demek, işte bu bütün sorumluluğu dışarı atıp bizi o anlık tatlı rahatlamaya kavuşturuyor. Egomuzu başarısızlığın acısından koruyor. Fakat bu rahatlama hissi bizi o rastlantısal finansal kaosun içinde çok tehlikeli bilişsel tuzaklara itiyor. Zihnimiz kontrolü elinde tuttuğuna inanmak için aslında hiç var olmayan örüntüler uydurmaya başlıyor. Birbiriyle tamamen alakasız olaylar arasında sahte, illüzyonel bağlar kuruyoruz. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Bu hatalı örüntü arayışları yüzünden finansal riskleri devasa boyutlarda yanlış değerlendiriyoruz. Soğuk gerçeklere, verilere bakmak yerine kendi beynimizin yazdığı o uydurma şans hikayelerine inanıp paramızı tehlikeye atıyoruz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yapılan o detaylı araştırmanın verileri tam da bu durumu o kadar güzel özetliyor ki araştırma çok net bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Eğer başarısızlığınızı sadece dış faktörlere yani kötü şansa bağlarsanız bu sizde sadece yoğun bir öfke ve mutsuzluk yaratıyor. En kötüsü de şu, sorunu kendinizde görmediğiniz için durumu düzeltmek adına kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz. Ama başarısızlığı içsel bir nedene, mesela yeterince çabalamadım demeye bağlarsanız, evet başta biraz canınız yanıyor, hayıflanıyorsunuz ama sonrasında eyleme geçiyorsunuz. Ders çıkarıp o hatayı düzeltiyorsunuz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin araştırması, belirsizlikle karşılaşıldığında ya da çalışmalarının etkisi az olduğunda tamamen dış etkene bağlamak yerine başarısızlığınız sebebine içsel bir gerçeğe bağlamanızın önemini vurguluyor. Bir de işin doğrulama yanlılığı boyutu var ki bu resmen zihnimizin bize oynadığı en büyük oyunlardan biri. Diyelim ki doğuştan şanssız olduğunuza inandırdınız kendinizi. Beyniniz artık bu hikayeyi haklı çıkarmak için resmen fazla mesai yapmaya başlıyor. Yaptığınız her kötü yatırımı, bozulan her telefonu özenle beyninize kazıyorsunuz. Ama aynı beyin işlerin tıkırında gittiği, risklerin lehinize sonuçlandığı o şanslı anları anında siliveriyor hafızadan. Yani şans algımız tamamen bu seçici hafıza sayesinde kendi kendini doğrulayan bir kehanete dönüşüveriyor.
Peki işin biraz da toplumsal, sosyoekonomik tarafına bakalım. Tamamen tarafsız bir gözle tabii. Tarihsel ve antropolojik olarak baktığımızda nazar gibi inançlar aslında zenginliğin eşitsiz dağıldığı toplumlarda o haset duygusunu yönetmek için geliştirilmiş bir araç. Yani alt ve orta gelir gruplarında birisi aniden aşırı zenginleşirse bu durum diğerleri için bir sıfır toplamla oyun endişesi yaratıyor. O kazandıysa demek ki ben kaybettim psikolojisi. Bu yüzden başarılı olan kişi genellikle başarısını saklama, gizleme eğiliminde olur. Peki o en üst gelir grubundakiler, aşırı zenginler neden bu nazardan veya kötü şanstan pek etkilenmiyor gibi duruyor? Çok basit, çünkü onların kötü şansa karşı bağışık olmasının sırrı metafizik falan değil. Doğrudan ellerindeki finansal gücün, yani kontrolün ta kendisi. Beklenmedik bir sağlık krizi mi çıktı? Seçkin bir tıbbi bakımla hızla çözülüyor. Bir piyasa çöküşü, yatırımcı için sadece öğrenilmesi gereken bir risk süreciyken, kısıtlı bütçesi olan sıradan bir vatandaş için kelimenin tam anlamıyla finansal bir yıkım, yani kötü şans oluyor. Üstelik ünlülerin veya çok zenginlerin yaşadığı o kişisel çöküşler, profesyonel halkla ilişkiler ajanslarının stratejik sessizlik politikasıyla halktan, tereyağından kıl çeker gibi gizleniyor. Yani ortada bir şans falan yok, krizleri örten devasa bir zenginlik zırhı var. İşin en ilginç, hatta büyüleyici yanlarından biri de zirvedeki kendi çabasıyla başarılı olmuş kişilerin şansa bakış açısı. Amerikalı yazar E.B. White durumu o kadar güzel özetliyor ki, kendi çabasıyla yükselmiş insanların yanında şanstan bahsedemezsiniz. Kesinlikle. Çoğu başarılı birey o zirveye tırmanırken şansın onlara yardım ettiğini genellikle çok agresif bir şekilde reddeder. Her şeyi sadece kendi alın terleri ve üstün becerileriyle başardıklarına inanmak aslında çevrelerinden gelebilecek o hasede karşı ördükleri psikolojik bir savunma duvarıdır. Wharton İşletme Okulu'nun bu durumu açıklamak için kullandığı harika bir analoji var. Karşıdan esen rüzgarlar ve arkadan esen rüzgarlar. Bu geriye dönük bakış önyargımızı mükemmel özetliyor. Bisiklet sürdüğünüzü hayal edin. Rüzgar tam karşıdan eserken pedal çevirmek o kadar zordur ki harcadığınız her eforu, her saniyeyi net hatırlarsınız. Bunlar aştığınız engellerdir. Ama yön değiştirip rüzgarı arkanıza aldığınızda o itici gücün verdiği rahatlığı anında unutur ve rüzgarı kanıksarsınız. İşte başarılı insanlar da geriye dönüp baktıklarında sadece boğuştukları fırtınaları hatırlıyorlar. Onlara hız katan o şanslı esintileri, yani o destekleyici rüzgarları tamamen hafızalarından siliyorlar. Peki bu insanlara o arkadan esen rüzgarları hatırlatsak ne olur? Şaşırtıcı bir akademik veri vereyim size. Başarılı insanlara gidip ne kadar şanslısınız demek yerine sadece kendi hayatlarındaki o rastlantısal şanslı anları kendilerinin hatırlaması istendiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Bu kişilerin hayır kurumlarına veya yeni nesillere yaptıkları bağışlar tam %25 oranında artıyor. İnanılmaz. Kendi başarılarındaki o dışsal yardımı fark etmek, içlerindeki paylaşma ve topluma geri verme güdüsünü anında ateşliyor. Yani başarıda şansın da bir payı olduğunu kabul etmek, kimsenin o yıllar süren emeğini, uykusuz gecelerini veya zekasını asla değersizleştirmez. Tam tersine o ben her şeyi tamamen tek başıma yaptığım illüzyonunu yıkar ve yerine çok daha derin, çok daha gerçek bir minnettarlık duygusu koyar. Ve bu minnettarlık hissi sayesinde başarılı insanlar toplumsal eşitsizlikleri azaltacak altyapı projelerine, eğitim fırsatlarına çok daha seve seve yatırım yapıyorlar. Daha sağlıklı bir toplum işte tam da bu farkındalıkla inşa ediliyor. Peki bizler, kendi finansal yolculuğunda olan yatırımcılar olarak bu şans yanılgılarından kendimizi nasıl koruyacağız? Öz disiplin kurmak ve bu bilişsel tuzaklara düşmemek için şu 3 pratik adımı uygulamak harika bir başlangıç. Birincisi, içinizdeki o risk alma, şansını deneme dürtüsü için çok ama çok küçük bir eğlence fonu ayırın. Ana bütçenizi bu heyecandan tamamen uzak tutun. İkincisi, kendi iradenize asla %100 güvenmeyin. Birikim ve yatırımlarınızı otomatik ödemelere bağlayın ki kararlarınız duygulardan arınsın. Ve üçüncüsü, finansal kazanç ve kayıplarınızı yazdığınız bir günlük tutun. Göreceksiniz ki olaylar hep sizin aleyhinize değil, zihninizin size söylediğinden çok daha dengeli bir rastlantısallık var. Bu aydınlatıcı incelememizi bitirirken sizi şu kritik soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer şans, dediğimiz gibi sadece ara sıra arkamızdan esen bir rüzgarsa, bugün finansal yelkenlerinizi nasıl ayarlamayı düşünüyorsunuz? Finansal kararlarınızda o görünmez güçlerden medet ummayı veya onlardan korkmayı bıraktığınız gün, kendi bilişsel tuzaklarınızı aştığınız gündür. İşte o zaman servetinizin direksiyonuna gerçekten siz geçeceksiniz. Finansal rotanızı şansa göre değil, tamamen rasyonel kararlarınıza ve disiplininize göre belirleyin. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.